Herkese merhaba. Bugün 1972 model Mercedes 280 sel 4.5'la birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Pullman testlerimiz vardı. İşte resmen bu araca bebek Pullman diyebiliriz. Ve de 108 kasa olarak geçer. 1965 ile 1972 yılları arasında üretildi. Ve de bu hani kırlangıç kasa olarak adlandırılan S kasalar var ya, yani F segmentindeki o Mercedes'in araçları, onların yerine geldi. Ve sonrasında da bu aracın da tasarımı tamamen değişti. O zamanın modasına uyması nedeniyle bu manda kasa olarak adlandırılan 116 kasalar çıktı. Ve aracın önünde, arkasında, içinde tasarımı tamamen değişti arkadaşlar. Bir de 109 var. Yine aynı araç ama sanki o aracın farkı şu: günümüzde biliyorsunuz bir S kasalar var, bir de böyle Maybach'ler var. Aralarında donanım farkı var. İşte 108 ile 109 arasında da bu tip donanım farkları var. Hatta bu aracın bir de kabrio ve de kupe versiyonları var. Bu kasa Amerikan olarak geçiyor. Yani Almanya'dan Amerika'ya ihraç edilmiş değişik versiyonlardan. Bu arada 48 yaşındaki aracımız sadece 33.300 kilometrede ve tam bir kilometre cimrisi. Ayrıca hikayesi de oldukça ilginç. O yüzden arkadaşlar sürüş kısmını öne alarak detaylı iç ve dış anlatımı sona bıraktık. Pullman yavrusu 280 sel 108 kasamızın içine bindik. Yanımda Kutay var. Kutay'ı tanıyorsunuz. 107 testinden. Aynen. Çok güzel bir 107'si vardı. 300 SL'i. Şimdi bu da kendisinin bir diğer aracı. Daha da araçları da var arkadaşlar. Mesela 300 sel bahsettiğimiz versiyonlarda havalı süspansiyon kullanılmış. Ama bunlarda bildiğim kadarıyla havalı süspansiyon yok. 280 yok, sellerde. Aynen. Zaten ondan sonra da Pullman'ların kısası ve Pullman'ların uzunu geliyor. Aynen. Böyle bir sıralama mevcut bu araçlarda. Çok da güzel. Mesela içinde aynen Pullman'da olduğu gibi cam çerçeveleri, bu aynen, kokpitin önü, her şey ahşap arkadaşlar. Dolgunluk göstergesi bence en büyük o. Bu ahşabın rengi ve kesinlikle daha çok kullanılmış olması. Dışarı içinde kromun kullanılması. Aynen öyle. Göz alıcı detaylar bence bunlar. Mesela direksiyon da benziyor Pullman'a. Hakikaten bence yavru Pullman'dan ne hak ediyor? Sence de öyle mi? Bence de. Zaten döneminde de yakın amaçlar için kullanılmış. Pullman tabii limuzin kasasıyla yani daha rahat bir araç. Ancak bu da günlük olarak genelde şoförlü kullanım için üretilmiş. Zaten long demek arkasının, arka kapının 10 santim daha uzun olduğunu ibare ediyor. Onu da şimdi ben bineceğim, göstereceğim. Aynen öyle. Bu zamanlardaki S kasalar nasıl şoförlü şekilde kullanılıyorsa bu araçlarda o zamanın aynısını şey yapıyor. O yüzden de aynı şekilde Pullman'ın yavrusu olması bence gayet doğal. Evet. Aynı keyfi, lüksü yaşatmasını bekliyor sonuçta alıcı bundan. Vay ne virajlı ama çok güzel yani. Çok güzel yatıyor. Evet. Böyle ilk bir tedirgin ediyor gibi oluyor ama hiçbir şekilde de yoldan çıkmıyor. Yani öyle de dış çekimlerde daha rahat görünür arabanın yatışı. Şu an aynen, belki içeride kameralar da bizle birlikte yattığı için hissedilmeyebilir ama evet, bu biraz da koltuğun yaylı olmasından, süspansiyondan, yine yüksek profilli lastiklerden. Koltuk efsane zaten, yine yaylanma, yine yaylanma. Ben bıkmadan bu modellerde yapacağım arkadaşlar bunu. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Aynen. Süspansiyonda ayrı yaylanma, koltukta ayrı yaylanma, güzel bir yatma. Ve de V8 motorun sesi çok güzel geliyor. İpek gibi çalışıyor. 4.5 litreyi ben ülkemizde daha önce hiç görmemiştim. Çok ender. Aynen. Amerikan versiyonu olduğunu söyledik. Zaten 4.5 litrede Amerikanlar için üretilmiş. Aynen. Avrupa modellerinde 4.5 litre mevcut değil. Bak yine kasise geldik. Aynen. Bayılıyorum böyle bu Mercedeslerle dümdüz böyle kasisten geçenlere. Hakikaten hissettirmiyor. Gerçekten biz de olsa langur lungur, langur lungur, kütür kütür geçiyoruz arkadaşlar. Böyle araba kırılıyor gibi ama bunlar da bakın şimdi şuna bakın. Yani yumuşak hissediyor. Hızlı aynen, geçsen çok rahat daha az hissettiriyor. Öyle, çok ilginç. İhtimal. Bir de şu görünüm yok mu işte şu yıldızın ortada. En sevdiğim modellerden biri olan Gullwing SL'de de görüyordum. Bu far için çıkıntı, kaput için ayrı bir çıkıntı, far için tekrar. Bu bana o hissi yaşatıyor. Onun için en sevdiğim özelliklerinden biri. Şimdi ışığa geldik. Şu göbekte istiyorsan sen sağa dön. Tamam. Ben bir de arkayı bir tecrübe edeyim Kutaycığım. Tamam abi, geçtin arkaya, her şey yolunda mı? Her şey fazlasıyla yolunda. Çok güzel. Şimdi yaylanma arttı. Tabii. Öndekinden. Bir de motor sesi daha böyle homurtulu bir şekilde gelmeye başladı. Daha böyle hoş, değişik, yankılı.
Şimdi Kutaycığım bir de anlat bakalım ya, bu araç size nasıl geldi? Nasıl oldu? Ne işlemler gördü? Bir de onu duyalım senden. Ya tabii her klasik aracın bir hikayesi var. Sonuçta bunlar geçmişi olan yaşlı arabalar. Bu araç zamanının milletvekillerinden birinin oğlunun Amerika, Florida'da aldığı, sıfır olarak aldığı bir araçmış. Kendisi orada bir yıl bindikten sonra gemiye yükleyip Türkiye'ye getirmek istemiş aracı. Malum o zamanlar biliyorsunuz petrol krizinden dolayı büyük silindirli, büyük hacimli motorların ülkeye girişi yasakmış. Ve araç gümrüğe çekilmiş, İzmir gümrüğüne. Orada 30 yıl kadar üstü kapalı bir şekilde, şanslıymış, üstü kapalı şekilde 30 yıl kadar beklemiş araç. Neyse ki gümrüklerin hali malum. Aynen öyle. Orada bir ayrıcalıkla bekledikten sonra bu araba bir profesör tarafından satın alınmış. Bu profesör de sağ olsun 10 yılda hiç acele etmeden, kendisinin Almanya'da da ders veriyormuş, burada da ders veriyormuş. Bunun da şansıyla birlikte bütün parçalarını orijinal Mercedes-Benz kullanmak suretiyle aracı toplamış. Ve kendisi de en çok önem verdiği şey buymuş. Yani bizim motorumuzun içindeki vidadan kullandığı kayışa, camlardan her şeye kadar orijinal Mercedes-Benz kullanılmış. Güzel de boya yapmışlar. O da dış boyası da çok güzel. Gerçekten yani bence beklenti ve ortalama üstü bir boyası var. Bu araç sonuçta yaklaşık 20 yıl önce boyandı ve şu anki durumu da çok iyi. Biz de elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz boyasını. Döşemeleri orijinal. Zaten hani araç dediğimiz gibi bir yıl kullanılıp 30 yıl beklediği için aslında başına bir şey gelmemiş. Camlarımız ilk camları. Aracın aslında üstünde değişen bir şey yok. Sadece restoresi yapılması gereken parçalar restore edilmiş, boyanmış. İşte motoru tekrardan düzeltilmiş. Yürüyeninde değişiklikler yapılmış. Biz de aracı yaklaşık bir 10 sene evvelinde almıştık. Bu bizim ilk klasik aracımız denilebilir. Tabii o dönemler bu kadar fazla bilgimiz de yok. Tabii ilgimiz baki ama bilgi her zaman bu kadar kolay ulaşılabilir de değildi o zamanlar. Biz hani büyük motorlu V8 değişik bir araba olduğunu düşünerek almıştık. Bu kadar ender bir kasa motor kombinasyonu olduğunu tahmin etmiyordunuz. Hiç tahmin etmiyorduk. Bilgimiz de dediğimiz gibi bu kadar fazla değildi. Biz zaten araçlarımızı satmak için almıyoruz. Hani biz binmekten zevk alıyoruz. Hakkını veriyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden de V8 olduğu için hani dikkatimizi çekmişti. Çok güzel. Öyle tesadüfi bir şekilde almıştık. Şimdi hani baktığımızda aslında bu araçların hani diğer emsalleri de ortaya çıktı. İnternet çok daha yayıldı. Herkes daha kullanılabilir oldu. Herkes arabasını bu sefer sosyal ortamlarda paylaşmaya başladı. Biz de bunun sayesinde aslında arabamızın değerli olduğunu görmüş olduk. Keyifli sürmeye başladık. Bizim yaptığımız işlemlerden biz 4 amortisörünü değiştirmiştik ilk geldiğinde. Onlar kötü durumdaydı. Bir de yeni olarak egzoz sistemi baştan sona kadar yapıldı. Mesela Amerikan olması hoşuna gidiyor mu yoksa düz mü daha çok hoşuna giderdi bu kasada? Bu kasada benim 108 kasalarda Amerikan olması daha çok hoşuma gidiyor. Bu öndeki farlar. Ama mesela diğer 107 aracımızı da videosunu çektik. Ben 107 kasalarda Amerikan kasaları daha çok beğeniyorum. O tamponların uzun olması, arka tamponun, farların yuvarlak olması aslında bana daha sert bir görüntü gibi geliyor. Değişik, böyle modifiyeli gibi görünüyor. Evet. O 107'lerin rally versiyonu vardı. Evet, İşte en beğendiğim modelleri. SLC, hani öndeki sis farlarıyla birlikte. Onlar çifttir, 450 SLC 5.0 olan. Aynen öyle. Çok vahşi görünümlü bir araba. Belki de ondan sana böyle şey yaptı. Aynen, bence kesinlikle ondan olabilir. Ya örneğin mesela bu araba bence biraz daha klasik görünümlü, sakin bir arabayken o spor bir araba olduğu için belki onda daha böyle atraksiyonlu bir görüntü aradığım için olabilir. Tabii bu görüştür. Herkes farklı şeyi beğenebilir. Dediği gibi son yılında tam bir geçiş arabası aslında. Aynen, çok doğru. Yani çünkü son yılı bunun final edition olarak geçen modellerden. Bundan bir yıl sonra 116 kasası geliyor. Manda kasa. Manda kasa dediğimiz kasa. Bazı Mercedesçiler bu terimi manda ve balina terimini kullanmayı pek sevmez. Bazıları da böyle alışır. Ben her ikisiyle de konuşurum. Hem kodunu söylerim. Aynen, 116 manda kasa. Halk aslında bu halk arasında böyle bilinir. 116'yı herkes bilmez. 116'ya bir de şöyle örnek verelim. Bu araçtan sonrası İlyas Salman kasa. Bir de öyle bir sarı Mercedes. Evet, sarı Mercedes filminde. Bir de öyle bir birçok kişi ilham olmuş bir Mercedes'tir aslında. Birçok kişinin hayallerine kazınmış bir Mercedes. Aynen öyle. Bir şey söylemeyi unuttum içinde yine. Bayılırım işte şu işe. Artık yapılmıyor böyle açılı şeyler. Şu güzelliğe bakar mısın? Şurayı da bir de kenarlarını da yapmışlar. Böyle kıvırıp. Aynen, dinlendirmeli. Aynen. Ama bunu söyledik. Şimdi arkada bir eleştirim olacak. Evet. Bunu yapmamışlar. Halbuki açı muhteşem mesela. Açı harikulade ama sürekli kafamı böyle tutmak zorunda kalıyorum. Bir de böyle boyunda biraz problem var. Ve zor bir iş oluyor. Değil mi yani? Niye böyle yapmamışlar? Uzun yola gittiğimiz zaman da bu araçta bazen gittiğimiz oluyor. Arkada oturanlar gerçekten bundan şikayetçi oluyor. Çünkü
Yani aslında basit bir şey ama boyunu gerçekten çok yoran bir şey. Kesinlikle. Mesela bir sonraki kasada 116 kasada onu koymuşlar. Koyuyorlar. Demek ki eksiğini onlar da hissetmiş. Büyük bir eksik. Şimdi konforu aslında baltalıyor. Ayrıca güvenlik konusunda da büyük sıkıntıları var. Çünkü Tabii. bu hani sadece zaman, kafanız rahat dursun diye değil, aynı zamanda boynunuzda da muhafaza eden bir şey. Aynen. Herhangi bir acil durumda Allah korusun. Onu bir sonraki kasada koymuşlar. Şuradan çekelim bakalım. Şöyle bir yatır beni bir görelim Yatıralım, bakalım aynen. Nasıl yatırıyorsun. Şu yumuşak süspansiyonu bir görelim. Oo, iyi yattık ha. Çok iyi ya. Hatta ne yapalım biliyor musun bir de? Şurada istersen bir 0-100 yapalım hemen. Lastiklerimiz yaklaşık 6-7 yaşında. Ondan kaynaklı kalkışta küçük bir sorun oldu. Hissettiriyor koltukta. Şu an 100 km hıza ulaştık. Aynen öyle. Süper. 9,5-10 saniye zaten söylemiştik. Ve de böyle büyük bir arabada, eski bir arabada bir de V8 ise o hızlanma daha bir zevkli oluyor. Yani aynen. Böyle günümüz arabaları zaten çok hızlı. 1 litrelik arabalar bile artık 10 saniyenin altında hızlanıyor. Ama gel gör ki böyle bir arabayla, büyük bir motorla hızlandığın zaman hisleri bambaşka, sesi bambaşka. Şanzımanından da bahsetmedim. Bu araç 3 ileri. 3 ileriydi. Bu konuda da ben eleştirimi söyleyeyim. Bence bu araç kesinlikle 4 ileri olmalıydı. De tabii şimdi hani Mercedes mühendisine karşı geliyorsun gibi yorumlar olabilir Sonradan ama. kullanmışlar ama 4 ilerileri. Aynen öyle. Zaten bir sonraki versiyonda 4 ileriye geçiliyor. Ya şöyle bir sıkıntı var. Araç yüksek hızlara çıkıldığında sanki 4. vites varmış da siz 3. viteste bağırttırıyormuşsunuz gibi bir his veriyor size. Dişli atıp rahatlatmıyor. Aynen işte. öyle, rahatlatmıyor. Ve tabii ayağınızı gazdan çektiğiniz anda da boğulmaya, bu sefer motordan bindirmeye başlıyor. Yani keşke 4 vites olsaydı bu araç. Doğru, o zaman çok daha tabii. keyifli bir sürüşü olurdu. Kesinlikle V8 motora yakışırdı. Aynen, ve de yakışırdı. 350 Nm civarında bir torku var. Evet. Şöyle 195 PS'in şöyle yanında. ki Amerika, bildiğim kadarıyla Amerika aynı litrede motor bile olsa torka öncelik vermiş. Avrupa ise beygire. Arka tarafı da anlatmamıştım. Hemen kısaca geçeyim. Kapı içleri bakın gayet sade. İşte derisiyle, plastiğiyle birlikte kromu hepsi uyum içinde. Burada otomatik cam açma kapama düğmemiz var. Gördüğünüz gibi burası kapı açma. Şurada da bir küllük var. Bu da zaten malum kapıyı açıp kapatmak için. Burada filelikler kullanılmış. Ve de gördüğünüz kol dayamamız. Kocaman bir kol dayama. Devasa gerçekten de. Ve de diz mesafesi ayrı bir güzel. Şimdi ön tarafta ben oturdum. Biliyorsunuz rahat rahat kendi boyuma göre oturdum. Oh ne dönüş yaptım be. Hafif de attı. Aferin. Bu diz mesafesi böyle devasa, rahat. Arka tarafın böyle yatıklığı da daha fazla. Açısı da daha fazla. O açıdan da gerçekten harikulade. Ahşaplarımız burada devam ediyor. Yine Pullman'da olduğu gibi. Önde mesela söylemeyi unuttum yine. 2 tane kelebek cam var. Onlar açılıp kapanabiliyor. Aynen Pullman'da da vardı. Zamanını yaşatan detaylar aslında. Yine minicik, araba büyük, minicik aynalar. Kibar ama evet. Görünmüyor. İşin ilginci Pullman'da da aynı aynayı kullanmış adam. Küçücük. 6 metrenin üstünde araba ama bu aynalar. Böyle detaylar arkadaşlar. Bu kasa Amerikan olarak geçiyor. Yani Almanya'dan Amerika'ya ihraç edilmiş değişik versiyonlardan. Bunu da hemen hem dışını anlatmış olalım hem hemen geçelim ön tarafına. Bakın burada gördüğümüz çift farlar arkadaşlar. Bunlar normalde düz oluyordu ama o zaman Amerika'ya giden araçların hepsi işte 107 kasalar, bu gördüğümüz 108 kasalar ve diğerlerinde çift kullanılıyor. Ve de yanlarında da Amerikan Park var. Ama bu detaydan önce ben şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu gördüğümüz Mercedes panjur tasarımı çok uzun yıllar kullanıldı. Hatta S kasada işte en son bu gördüğümüz 108'lerde kullanıldı. Sonradan manda kasada yayvan bir hal aldı. Dik farlar yatay bir hal aldı. Bu şekilde değişiklikler oldu. Bir de yanına geçelim arkadaşlar. Şöyle bakar bakmaz ilk dikkatimi çeken şey uzunca bir kapı. Zaten 111 kasalara göre mesela yerini aldığı kırlangıç kasalara göre aracın cam oranı arttı.
Kapıları büyüdü ama bir de üstüne bu bahsettiğimiz daha uzun versiyon çıktı ki o da 10 santim daha fazladır. Nasıl elde ediyorlar onu? İki tekerlek arası mesafesi 10 santim daha fazla. Amaç arka tarafı daha rahat hale getirebilmek. O da işte tam olarak kapının bu kadarlık bir fazlalığında ortaya çıkıyor. Hemen dikkatimi çekiyor. Bakın jantlarımız. Mercedes'in o dönemlerdeki vazgeçilmesi bu tas şeklinde böyle kapak gibi mükemmel uyum sağlamış bir jant gerçekten de Mercedes'lere. Bence günümüzde de bu jantı bir şekilde öne çıkarmalılar diye düşünüyorum. Çünkü Mercedes'e gerçekten müthiş yakışıyor. Burada bir önemli detay daha var. Ne dedik? 108 ile 109. Aslında aynı araçlar. Donanım farkı var. S kasayla Maybach gibi düşünebilirsiniz. İşte onun en önemli belirgin noktalarından bir tanesi 109'larda burası krommuş. Günümüzde de ne yapıyorlar arkadaşlar? Maybach ile ikisi arasında burayı krom yapıyorlar. Aynı benzer tasarım öğeleri mevcut burada da işte. Ve de arkasında da çok belirgin detaylar var. Bakın burada hafif çıkıntılar var. Evet. Ama işte 111 kasada bunlar çok aşırı şekilde belirgindi. O zamanın modasına uygun bir şekilde kırlangıç kanatları vardı. Amerikalılar çıkardılar bunu. Abartmışlardı Cadillac versiyonlarında. Ama bu araçlarda artık Almanlar da yavaş yavaş vazgeçtiler. Ama yine hafif bir çıkıntıyı da bırakmaktan vazgeçmemişler arkadaşlar. Bir de şöyle bir önemli nokta var. Biliyorsunuz dönemin E serisi 114 ve 115 kasalar 68 yılında üretilmeye başlanıyor. İşte bunlar 65 yılında üretilmeye başlanınca böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Pullman'la 63'te başlayan, daha sonrasında 65 yılında 108 kasaya yansıyan ve sonrasında da işte 114 kasada iyice kendini belli eden bu gördüğümüz arka tasarım, ön tasarım, yan tasarım aynen zamanın E serisine de böylece gelmiş oluyor arkadaşlar. Ve de bakın bu stoplar örneğin hem Pullman'da böyledir hem ilk çıkan bu ilk seri 114-115 kasalarda böyledir. Sonradan çizikli hale geliyor biliyorsunuz onlarda. Ama bunlarda ne kadar ince, etrafları krom, kendini belli eder bir şekilde ve de incecik tatlı bir arkamız var. Ve de krom bakın ne kadar yoğun bir şekilde kullanılmış. Egzozundan tutun böyle çift kademeli tamponuna kadar ve de motorun ne olduğunu vurgulayan 4.5 yazımız kendini gösteriyor arkadaşlar. Öne geçmeden önce bagaja da bakalım. Her zaman merak edersiniz. Evet, işte bagajımız. Burada yedek lastiğimiz var. Onun böyle bir eğri tutucusu buraya sığdırabilmek için yapmışlar. Ve de içinde orijinal benzin deposu var. O da güzel bir detay. Ve de burada ilk yardım çantası. Sol tarafta yangın tüpü. Burada yine bir ilk yardım çantası da. İşte çeşitli bezler vesaire. Bakın burada bahsettiğimiz çeşitli seri numaraları, parça numaraları var. Ve de bu aracın ilk parçası. Orijinal seri numarasının olması hakikaten müthiş bir özellik. Onu da belirtelim. Şunu kapatalım ve burada bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bakın benzin deposu işte tam olarak burada. Benzini buradan alıyoruz. Müthiş bir atmosfer. Her şey var. Böyle deri görünümlü plastikler var. Ahşaplar muazzam. Her yerde ahşap. Gerçekten de bana Pullman'ı fazlasıyla hatırlatıyor. Zaten genel yapı aynı. Pullman'ın şu ortasında dikdörtgen göstergelerin bulunduğu yer vardı. İşte şu kısımlarda farklılık vardı. Koldan vites vardı. Burada normal gördüğünüz gibi aşağıda ama burada seçim yapılabiliyormuş. İstenirse koldan vites de alınabiliyormuş. Tabii tam bir geçiş dönemi. Bazı insanlar alışkan o şekilde kullanmaya. Ondan dolayı böyle bir tercih hakkı sunmuşlar. Şöyle genel olarak baktığım zaman hakikaten atmosferi mükemmel. Ve de işte bu yuvarlak tasarım o dönemin işte 114, 115 birçok modelinde kullanılmış bir şey. Hatta R107 kasalarda bile aynen bu gördüğümüz kısım mevcuttu. Daha sonradan artık bu krom çerçeveli şeylerden vazgeçtiler. Burada havalandırma ızgaralarının inceliği, onların krom kaplı olması deriyle birlikte müthiş bir uyum sağlamış. Bir de bu aracın şöyle bir özelliği var. Dışı beyaz, içi de lacivert. Yani o dönemlerde beyaz araçları pek bulamazsınız. Günümüzde moda oldu ama o zamandan bir beyaz araç ve de içinin de lacivert olması üstüne böyle açık renkli ahşaplarıyla süper uyumlu. Burada teybimiz yine Becker. Bir Mercedes klasiği. Havalandırmanın nasıl yönlendireceğine dair kumandalarımız. Orta kısımda da klimanın yine kumandaları. Klimamız da tıkır tıkır çalışıyor bu arada. Burada 4 cam elektrikli. Ta o zamanlarda bu araçta da var. Çok üst düzey bir araç sonuç olarak. Mesela kapı içlerinde o bahsettiğimiz 300'seller vardı ya. Normal S, Maybach farkı gibi olan. Bu kısımlarda
normalde ahşap bulunuyor. Bunda deri olarak tercih edilmiş. Yani o modellerde ahşap oranı biraz daha fazla. Biraz daha değişik tipte ahşaplar kullanılmış. Son olarak şunu da belirtelim. Bakın ikili kol dayamalar var. Bu da güzel bir detay. Ve de derileri daha pamuk gibi yumuşacık. Orijinal derileriyle duruyor. Bana yine oturur oturmaz Pullman'ın o yaylı koltuklarını hatırlattı. O da ayrı güzel bir detay. Ve de yine desenleri de klasik o dönemin Mercedes'lerine ait. Böyle araları direkt kapitoneli gibi dikişli ve de böyle havalandırmalı. O hisleri aynen bana verdi. Şimdi bir motorunu anlatayım. O motorunda da güzel şeyler var. Bu arada şöyle de bir detay var. Mesela Pullman'da iki taraftaydı bu mandallar. Yine yapı aynı ama burada tek bir şekilde ve şurada yer alıyor. 4,5 litrelik üstten tek egzantrikli ve de elektronik enjeksiyonlu bir V8 motorumuz var arkadaşlar. Her silindir başına 2 tane sübap var. Yani 2x8 silindir. 16 tane sübabımız var. 280 sel modelleri içerisinde en yüksek motor hacmi işte bu 4,5 litrelik. Bunun haricinde işte 2,5 kullanılmış. 2.8 kullanılmış, 3 kullanılmış. Bunlar sıralı 6 silindirli olarak kullanılmış. Bir de 3,5 litre V8 var. Düşük hacimli bir V8 kullanılmış. Bir de 300 sel var biliyorsunuz. Onu da söyleyip duruyoruz. İşte o 300 selde bu motorların büyük bir çoğunluğu kullanılırken, 6 silindirli de kullanılırken bir de üstüne 6,3 litrelik bir motor kullanılmış. O 6,3 litrelik motor da bu M100 kodlu Pullman'da yer alan motormuş. Yani almışlar Pullman motorunu küt diye bu araca da koymuşlar. Bu kasaya da koymuşlar. Zaten onun sıfırdan 100 kilometresi böyle 6,5-7 saniye gibi bir şeymiş. Zamanına göre normal bir S kasa için de inanılmaz bir değer arkadaşlar. Bizim aracımız da yaklaşık 9,5-10 saniyede sıfırdan 100 kilometre bölü saat hıza çıkıyor ve de 205 kilometre bölü saate kadar da ulaşabiliyor maksimum hızı. Yani böyle 1700-1800 kilogram civarındaki bir kasa için hakikaten bunlar zamanı için bahsettiğimiz yaklaşık neredeyse 45-50 yıl çok önemli değerler. Yarım asıra böyle güzel bir performansı S serisinde yani bir F segmenti araçta sığdırmayı başarmışlar. Şöyle motorun geneline de bir bakayım çünkü çok ışıl ışıl. Bakın silindir kapakları mükemmel bir şekilde böyle parlıyor. Üstünde kocaman gördüğümüz hava filtresinin bulunduğu kısım. Pullman yavrusu 280 sel 4,5 testimizi de tamamladık. Kutaycığım sana da çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Harikulade bir araç, harikulade bir test bizimle de paylaştın. Abi sizin gibi insanlara teşekkürler asıl. Bu araçlar sizlerle birlikte güzel. Rica ederiz. Birlikte bir şeyler paylaşabildiğimiz arkadaşlarla birlikte güzel. Yani ne güzel forumlarda, sayfalarda birlikte. Yani en küçüğünden bir anahtarlığın alışverişi veya bir parçayı bende vardı, sende yoktu. Bence en keyiflisi bu arabaların bu yanları. İnsanlar birlikte oldukça güzel bence bunlar. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben senin gibi bir insanla da böyle testler yapıyoruz. Arkadaşlar bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.